Ve Hiroşima'ya ulaştık. Osaka Hiroşima arası trenle 1,5 saat arkadaşlar. 1,5 saatte hızlı trenle. Yani haritanın üzerinde uzak gözükse bile aslında tren mesafesi çok kısa. O çok iyi. Bakalım Hiroşima'da bizi neler bekliyor. Şu an Hiroşima'da Mitaki Dera diye eski bir temple'a doğru gidiyoruz. O temple'a gitmek için de tapınağa yani. Ara sokaklardan geçiyoruz böyle. Ve Japonya'nın şu ara sokaklarından geçmesini çok seviyorum ben. Çok güzel, otantik böyle. Dar yollar, küçük evler falan. Şöyle küçük yerlerden geçiyorsunuz hep. Benim geçeceğim kadar. İşte şöyle her taraftan çıkabiliyorsunuz yani. Her taraftan. Şöyle gittiğiniz zaman görüyorsunuz. Şu gittiğim yol var ya arkadaşlar. Öyle şahıs yol falan değil. Gerçekten hani cadde oluyor yani. Yayalar için cadde. Bu arada Hiroşima'yı geldiğimizden beri havanın değişikliğini hissettik. Burada hava daha sıcak. Daha nemli olduğunu da hissediyorsunuz böyle. Tabii bu Hiroşima artık Japonya'nın güney taraflarının denk geliyor. Güney tarafları oluyor Japonya'nın. Ve Japonya'nın en güney tarafları tropikal hattına yaklaşmış oluyorsunuz biraz. Ekrandan fark ediyor musunuz bilmiyorum ama müthiş bir sessizlik var sokakta. Müthiş bir sessizlik. Yani Japonya'nın bu kısmını bayılıyorum ben, bu yönüne. Herkes böyle mümkün olduğunca sessiz olmaya çalışıyor. Birbiriyle sessizce mi konuşuyorlar? Komşu rahatsız olmasın diye düşünüyorlar. Hani bu yönü acayip güzel. Bak ben de harita olmadan gidiyorum ben yukarı doğru. Ve bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum ama yerde hiçbir çöp yok. Tek çöp yok. Bu arada bu gezdiğimiz yerler falan küçük bir köy değil, haberiniz olsun. Koskoca Hiroşima yani. Burada Japonya'da mesela işte Tokyo'nun, Osaka'nın şehir merkezi hariç falan çok müstakil ev görebiliyorsunuz. Herkesin kendisine ait böyle evleri var. Ön tarafında böyle bir iki araç park edebilecek bir alan. Ve böyle kendi evlerinde yaşıyorlar müstakil olarak. Süper bence. Süper bir şey. Yani her tarafı beton kirliliği yapmıyorlar. Yeşillik de çok.
Bu arada biraz sessiz konuşuyorum, hani sakin konuşuyorum çünkü adamları da rahatsız etmek istemiyorum açıkçası. Çünkü sessizliği de sevdiklerini de biliyorum. Bak şu taraftan gideceğiz biz bir şey. Kesin bak. Burası arkadaşlar Japon mezarlığı oluyor. Japon ve Budist mezarlığı belli. Buda şeklini oymuşlar yani mezarları. Belli oluyor. Şuradan tırmanıyorum şöyle. Hop. Hepsi birbirine benziyor açıkçası. Şöyle kare taş, daha geniş kare taşlar üzerine oturtulmuş. Etrafını kendi yazılarını yazmışlar. Büyük ihtimalle adamın ismi yazıyordur. Çiçek falan koyuyorlar, süslüyorlar. Ortasında su falan dökmek için küçük bir kap oluyor böyle. Birbirine benziyorlar genel olarak. Arada bir Buda heykeli falan görebiliyorsunuz böyle. Güzel yani, temiz. Mezarlar çok temiz. Tertipli, düzenli, bakımlı. Şimdi Mitaki Dera Temple'ın çıkmak için tırmanıyorsunuz, durmadan gidiyorsunuz ve yoruluyorsunuz. Biz de yorulduğumuz için şöyle geleneksel bir Japon kafesine denk geldik. Şurada görebilirsiniz. Genel olarak hep Japon çayı falan veriyorlar, yeşil çay. Bir girip bir bakalım dedik. Hem dinleniriz hem şöyle keyifli bir Japon çayı içeriz dedik. Ortalık çok sakin. Evet, kafeye girdik. Yine sessiz konuşmaya çalışıyorum. Yani ortam o kadar huzurlu, o kadar güzel ki gerçekten tam Japonya'dasınız. Kafeye şöyle oturuyorsunuz. İçerisi şöyle. Ve bahçeye doğru bakıyorsunuz. Karşınızda Japon bahçesi var. Önünüzde Japon balıkları, Japon sazan balıkları yüzüyor. Ayşegül Serin bir şey istedi. Piç soda bu. Ben Japon çayı istedim. Yeşil çay. Matcha çayı. Onu böyle çırpa çırpa yapıyorlar. Bir de yanında bir tatlı getirdiler. Ve şu gördüğünüz yapraklar şu ağacın yapraklarıymış şekil olarak. O ağacın adı da momiçiymiş. Momiçi ağacı. Süs olarak bunu yapmışlar üstüne. Şimdi bu Japonya'ya geldiğimden beri hiç Japon çayını denemedim daha. Sıcak çay. O geleneksel çayın diyebiliriz daha doğrusu. Şimdi deneyip bakacağım bir nasılmış, sizinle paylaşacağım. Ortam çok güzel. Şekil çok güzel. Ama Türk çayını bunu değişmem. Hani Türk çayı bunu 10 basar. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii canım. Sadece bunu bu tür ortamda içmek, bu şekilde içmek fiyakalı oluyor. Japon çayı olmuş oluyor ama Türk çayı bunu 100 basar arkadaşlar. Rahatlıkla söyleyebilirim. Tadı o kadar güzel değil yani. Şimdi şu tatlıyı deniyorum. Şu tatlıya. Tatlı güzel bak. Tatlının tadı helvayı andırıyor biraz. Helvayı andırdı. Tatlı fena değil, güzel. Ama çay, Türk çayından vazgeçmeyin arkadaşlar.
Şu planı bir bakalım. 2 dakika. Şöyle. Çünkü şunu fark ettim. Bu bölgede falan her tarafta sırf Japonca yazıyor. Sırf Japonca. Şöyle. Hani tüm yazılar Japonca yazıyor. Hiçbir yerde İngilizce göremedim tabela olarak. Ta orada bile büyük tabela var. Hep Japonca. Plana göre, plan da Japonca zaten bu arada. Şöyle. Yani resimlerden yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Belli ki Temple'a yaklaştık bayağı. Evet, gözüktü Temple. Mitaki Dera tapınağı arkadaşlar Budizm dinine bağlı olan bir tapınak ve 809 yılında Kukai isimli bir monk tarafından yaptırılmış Mitaki Dera Temple'ı. Şimdi ben bu çana vuracağım ve çana vurduktan sonra Mitaki Dera tapınak gezimiz başlıyor olacak. Hadi bismillah, gezimiz başlasın. Temple'ı gezdik. Şimdi izimizi bırakma sırası geldi. Ayşegül şöyle bir Allah. Budalara abdest aldıracak bir güzel şöyle. Yaşılıyorsun. Neden yılda yaptın ya? Senin içinde olursan ama gözler normal. Yani buraya gelirseniz eğer bilin ki çok merdiven tırmanacaksınız. Yukarılara kadar çıkıyorsunuz. Ama huzurlu ortamlardan da geçiyorsunuz. O işin artısı. Bebek bu da ya. Gel. Isıracağım diye uğraşıyor bak. Hiperaktif değil mi? Evet, bebek bu. Baby. No? Bak. Bu küçük haçilerden oluyor. Hachiko. Mame. 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 Mame'ymiş adı. Küçük Mame. Ne haber Mame? Gel bakalım. Bye bye. Sayonara. Arigatou gozaimashita. Bu hachikolardan her tarafta var Japonya'da.
Adamlarda sırf sanki bu köpekten var. Mitaki Dera Temple'ını bitirdikten sonra şimdi Hiroşima'nın sembolü olan Genbaku'ya geldik. Genbaku deyince belki anlamamış olabilirsiniz ama gösterince şimdi anlayacaksınız. Bu Genbaku ne oluyor? Temel olarak yapıldığında, yani 1915'te yapıldığında Japon Sanayi Sergi Sarayı olarak açılmış. 30 sene sonra Amerika burayı bomba atıyor. Birinci nükleer bombası buraya düşüyor. 1945'te. 6 Ağustos 1945'te hatta tam olarak. Ve sabah 8'e 15 geçe. Ve anında o an Hiroşima'nın yaklaşık %80'i haritadan silinmiş. 1 mi 2 milyon kişi mi ne ölmüş bu atom bombasının yüzünden. Bu binayı tekrar yapmamışlar. Böyle bırakmışlar mahsus. Bırakma kararı almışlar. Hani o simge olarak kalsın diye. Ve bu arada Hiroşima şehri barış şehri olarak anılmış. Adı da öyle konulmuş. Yani City of Peace Hiroşima öyle deniliyor. Yani Amerikalıların attığı ilk nükleer bomba buraya Hiroşima'ya düşüyor. İkinci bomba da daha sonra Nagasaki'ye atılıyor. Ondan sonra zaten 2. Dünya Savaşı resmen son bulmuş oluyor. Ve her yıl 6 Ağustos'ta sabah 8:15'te şehirde sirenler çalıyor ve herkes saygı duruşunu geçiyor. Bir dakika sessizlik oluşuyor. O tarihi saygı duymak için ve anımsamak ve hiçbir zaman unutmamak için. Hiroşima'nın tam göbeğinde olan bir yapı. Güzel bir parkın içinde aslında. Zaten bunun devamı da Hiroşima'nın büyük bir parkı varmış. Bunun devamını da oraya götürüyormuş zaten. İçeriye giremiyorsunuz. Bariyerler var. Bariyer, tüm çevresinde bariyerler var. Zaten içinde de alarm sistemi varmış. Yani girmeye çalışsanız eğer alarm falan çalacak belli ki. Ama emin olun içeride çalacak hiçbir şey yok. Yani buradan hırsızları sesleniyorum. Baştaki görüntüsü böyleymiş. Sonra patlıyor falan. Toz oluyor yani. Tepeden görüntüsü böyle. Şimdiki hali tabi. Bu binanın mimarisini Çekler yapmış. Çek bir mimar çizmiş yani zamanında. Bu arada şunu da unuttum. Amerikalıların gönderdikleri atom bombasının adı da Little Boy'muş. Küçük oğlan demek oluyor. Hani sanki alay edercesine. Namussuz Amerikalılar. İçindeki taş yığıntıları bile kalmış. Orijinal olarak nasıl patladıysa aynı o şekilde kalmış. Bahçesinde falan hep patlamış bir şekilde taşlar var yerde. Demek hiçbir şey dokunmamışlar ya.
baksana. Ya şimdi Hiroşima'nın en ünlü yemeği okonomiyaki'ymiş. Okonomiyaki. Ve ona ait özel restoranlar var. Çok çok dolu dolu. Onlardan birine gireceğiz artık. The secret sauce. Ta arkalara kadar gidiyor. Dolu yani. Biz de şöyle oturup deneyelim bir tanesini. Yes, powder, yes. Sen istemiyor musun? No powder. Okonomiyaki böyle yapılıyormuş. Biz de şahit oluyoruz şu an. Şöyle oturuyorsunuz. Ve aşçı sizin önünüzde yapıyor, hazırlıyor. Siz de fırının üstünden yiyorsunuz. I know, just for me. Just for me. Dün akşam yedim yanımızdakiler yiyor da bayağı güzel gözüküyor. İnşallah umduğumuz gibidir tadı. Evet. Okay. Bakın yemeğimiz bu işte. Güzel. İçinde makarna var, karides var, kalamar var. Ondan sonra işte diğer türlü yeşilliklerden var. Sos mos falan derken böyle bir şey oldu. Şimdi tadına bakacağız. Kitotsu biru onegai shimasu. No, no, no. Yes. Hi. Şöyle deniyorum arkadaşlar. Çok güzel. Bilginiz olsun, bunu genelde domuzlu yapıyorlarmış. Biz hususi domuzsuz istedik. Kesinlikle yemiyoruz dedik. Adam dedi tamam ben diğer malzemelerin hepsini koyarım, domuzu çıkardım dedi. Bunun bilginiz olsun ama tadı çok güzel. Hiroşima'nın özel yemeğiymiş bu okonomiyaki. Eğer buraya gelirseniz bunu deneyin derim. Ben bunu gömerim. Benimki de böyle. Ben de böyle sade bir şey aldım. Kendim yaptırdım bunu. Güzel. Benimki de güzel. Her şeyi çıkarttırdı Ayşegül. Şunu istemiyorum, bunu istemiyorum, şunu istemiyorum, bunu istemiyorum. Hatta kadın eğlenerek no 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 deyip duruyor önceden beri. Siz Japonya ile alakalı bahsetmek istediğim konulardan birisi de Japonya'daki oteller. Yani şunu çok rahat söyleyebilirim ki gördüğüm en ufak boylu odalar. Çok küçük oluyor. İçi nasıl desem ortalama 9-10 metrekare anca oluyor. Bakın şu yatak, duvar şu. Başka yer yok. Şöyle yatak. Şuraya da bir masa koymuşlar ki bu standardından biraz daha büyük bir oda. Şöyle. Televizyon zaten şu duvarda. Ondan sonra şöyle. Bay bay hepsi bu. Banyosu da böyle oluyor. Yani daha önce de göstermiştim, bakın. Banyo dirseğimden biraz daha büyük, geniş. Yani çok ufak ki bu da standarttan daha
büyük bir oda. Bundan genelde daha küçük oluyor odalar. Şöyle hop. Bunu şöyle aşağı çevirdiğiniz zaman şu açılıyor. Veya çeşme açılıyor aşağı çevirdiğiniz zaman. Bu biraz daha değişik bir sistemmiş. Tuvaletleri çok iyi. Ya Japonya'da tuvaletlere hastayım. Daha önce de göstermiştim sizi. Zaten şu oturduğunuz yer sıcacık oluyor. Sıcacık oluyor. O çok iyi. Bir de şu sistemi göstermiştim. Hani Türkler de böyle tuvalet kullanıyor. Bu biraz daha gelişmiş şekli. Japonya'da oteller kaç para diye düşünüyorsanız ortalama benim tahminim şöyle bir 80, 90, 100 euro ortalama. 80, 90, 100 falan. Nereye gittiğinizi, nerede kaldığınızı bağlı. Mesela Tokyo'da daha pahalı, onu fark ettim. Tokyo'da 100-120 arası. Şimdi şu an Hiroşima'dayız. Bu kaldığımız otel 80 euro gecesi. Kahvaltısı yok tabi. Ama şöyle bir durum var. Japonya'da tüm otellerde, bizim kaldığımız oteller öyleydi en azından, onsen var. Yani Japon havuzları var. O da bir artı. Belki o bu yüzden banyolar ufaktır böyle. Çünkü bence banyosunu giren yoktur. Herkes onseni damlıyordur. Böyle işte Japonya ile alakalı size aktarabileceğim bilgiler bu kadar. Bu bölümü izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ciao.